Hayatımızın yeni dönemine hoş geldiniz. Ve istifa dilekçemi şirkete göndereceğim. Bu maceranın detaylarını kaçırmamak için bizi takip edin ve bildirimleri açın. Ağlarım ama. Ben çıkıyorum. Çıkıyorsun. Hayır, ağzım çıkıyor. Günaydın. Şimdi bir sürü işimiz var. O işleri yapmadan önce biraz plan program yapacağız. Onun için birer kahve içelim dedik. Kahvemizin suyunu bu tencerede, sos tenceresinde ısıtıyoruz. Onun da biraz yanmış burası yapa yapa. Çünkü biz elektrikli ocağa çok alışmıştık. Bu gazlı ocak. Birazcık ayarlama yaptım burada fark ettiyseniz. Altını hem çok açıyorum hem de yakmayacak kadar ayarlıyorum ki çabuk kaynasın suyumuz. Eminim merak eden olacaktır. Neden bir kettle'ınız yok? Niye gaz ocağına göre bir çaydanlık su ısıtıcısı almadınız diye. Bizim önceki evimizde her eşyamız ev sahibi tarafından verilmişti. Eşyalı bir eve çıkmıştık. Böyle çatal bıçağına kadar. Burada tabii hiçbir şeyimiz yok şu anda. Bir de hiçbir şey almak için acele etmiyoruz. Çünkü kendimize bir kulübe yapacağız. İçerideki ev bitecek. Bakalım bitince evin halinin hangisi uygun olacak bilmiyoruz. O yüzden o tip güzel eşyalarımızı en son almayı planlıyoruz. Bana söylediğini söylemeni istiyorum. Tam olarak aynı şekilde istiyorum lütfen. Biraz ekleme yapacağım çünkü altyapısını vermem lazım. Bu bir kanalizasyon borusu olarak aldık bunu. Ama bazen yanınızdakine çok gıcık olup böyle çığlık atmanız gerekebiliyor. O yüzden ona doğru çığlık atmak yerine başka bir yere doğru çığlık atıyorsunuz. Aa! Ve oraya gidiyor. İnanılmaz. Mükemmel. Bunu yani. iyi ki almışız. Bu senin en yakın arkadaşın olsun. İstediğinde Harika. böyle bana bağırmak istediğinde uzaklara doğru çığlık Sevdiklerinizi atarsın. çığlık atmak istediğinizde böyle bir L şeklinde boru alın. Çok aromatik bir kahve değil ama kokusu böyle çok sert de değil hakikaten. Sanki 4. nesil kahveci, yumurta haşladığın suda kahve yapan insan. Evet, zaten şimdi yine konu hakkında haberi olan arkadaşlar şey diyecektir. Merak eden bazı arkadaşlar. Gramı var bu işin. Suyu var. Kaç kişi içecek? Kardeşten hayırdır gibi şeyler diyebilirler. Bizde yok. Yani şurada mesela sabah çok güzel soslu bir omlet yapıyoruz. Öğlen aynı tavada, tencerede makarna yapıyoruz. Aynı sosun tadını alıyorsunuz. Böyle çeşitli şeyler deniyoruz. Yani çünkü sürekli bunları yıkayacak halimiz yok burada. Pis de değiller. Yemek işte sonuçta. Yani gayet tadı birbirine karışan böyle yumuşak geçişler yaparak çok güzel yemekler yapıyoruz kendimize. Önce birazcık gazını salsın. Son bir karıştıracağız. Biliyorsunuz buzdolabımız var. Soğutuyor gayet iyi ve buzluk da çok iyi çalışıyor. Küçük buz kaplarımız vardı ama bir bulamadık. O yüzden çıkartamadık. Bir de böyle büyük buz kalıplarından istiyoruz aslında, bu büyük buz kütlesi yapanlardan. Fakat onlardan da bulamadık. O yüzden burada markette hazır satılıyor. Biz de onlardan aldık. Bunlar favorim. Kendimi böyle evde gibi hissediyorum. Ve ben kahvemi soğuk seviyorum. Bir tane mi atacaksın? Evet, çünkü çabuk bitmelerini istemiyorum. Burada mesela bir kafeye, bara gittiğinizde ice coffee sorduğunuz zaman öyle bir şeyleri kesinlikle yok. Ama diyorlar ki buzda kahve mi istersin? Eğer evet dersen bunu çekip gösteririm size.
normal sıcak yapıyor kahveyi, bir fincana koyuyor. Yanına da böyle şöyle bir bardak geliyor. Onun içinde böyle büyük 2 tane buz küpü atıyor. Ondan sonra sen o kahveyi kendi kendine üstüne boşaltıyorsun ve 1-2 dakika içinde ice cafe oluyor. Bunu çok seviyorlar. Bayağı keyif alıyorlar bu işlemden. Biz de hep öyle yapıyoruz. Konuşmamızın gerilimi artacağı için bu ana şahitlik edin diye sizleri yakına aldım. Şuraya kulübemizi yapmak için gidip aşağıda bir keresteci var. Keresteci mi denir oraya da, ne denir? Keresteci. Büyük ama bayağı devasa bir yer yani. Nasıl keresteci? Keresteci. Orada çıkma parçalar oluyor. 2. kalite. Orada çalışan kişi de ya da artık sahibi mi bilmiyoruz. Gidip birkaç kişiyle görüştük. Oradaki parçalardan alabileceğimizi söylemişti. Çok daha uygun bir fiyata gelecek büyük ihtimalle. Hatta bu bölgede oradan başka parça alan arkadaşlarımızın dediğine göre bazı şeyleri ücretsiz de veriyorlarmış. Çünkü biz hesapladığımızda buranın metrekaresine göre yaklaşık 2000 küsür 3000 euroya geliyordu maliyeti. Belki daha bile fazla. Evet, yani o minimumuydu. Fakat oradan alırsak, oradaki 2. kalite malzemelerle yapabilirsek aşağı yukarı 300 euroya falan geleceğine inanmak istiyoruz. Çok ciddi bir fiyat farkı. O yüzden oradan alacağız. Fakat tabii siz bunu videolarda büyük ihtimalle şahitlik edememiş olacaksınız. O yüzden anlatayım biraz. Buraya geleli 2 ay oldu. Son 1 aydır aslında yaptığımız işlerde çok yavaşladık. Bir sürü sebebi var yani burada, çünkü sadece hem bu evin içinde yapılanlar hem bahçe değil, onun dışında normal bir hayatımız devam ediyor. Evrak işleriyle ilgili bir sürü şeylerimiz var. Git gel yapmamız gereken bir sürü şey var. Adaptasyon süreci diye bir şey var. Yani evde bir şey eksik olduğu an hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz. İşte gidip almanız gerekiyor. Her şeyin elinizin altında olması gerekiyor gibi. Bir de ben çalışıyorum. Artı Fatih full time çalışıyor. Ve ağır işleri yani tek başıma yapabilmem zaten mümkün değil. O yüzden ikimizin birlikte bir şeyler yapabileceği saat genelde akşamüstü 5 ve sonrası oluyor. Ve burada çoğunlukla o saatten sonra yağmur yağıyor. Bugüne kadar genelde hep böyle yağmurlu oldu. Belki biraz bahaneydi, bilmiyorum. Hani biz de kendimize bahane bulmuş olabiliriz. Çünkü geldiğimiz ilk 1 ay çok sıkı çalıştık. Biraz yorulduk. Bunun da etkisi olabilir belki. Tabii canım, ilk başta çadırda evin içinde yaşarken şimdi en azından içeride masamız var, bilgisayarımız var, 2. monitör bağlı, bir tane yatağımız var. Hani bunları oluşturana kadar bayağı bir uğraştık. Şimdi birazcık yorulduk aslında. Bir de şöyle bir şey var. Ben hep sanıyordum. Fiziksel yorgunlukla zihinsel yorgunluk farklı sanıyordum ama en azından benim için öyle değilmiş. Mesela yani bu şeylere çok kafa yoruyoruz. Kafa yorduktan sonra yapacak fiziksel enerji kalmıyor. Veya ben çalışıyorum bütün gün. Akşam iş bitince çok yoğun bir gün geçirdiysem böyle burada oturmak istiyorum sadece. Yani biraz yavaşlamamızın sebebi de o aslında. Ama bir diğer yandan da bende bir panik havası. Son 1 aydır hiçbir şey yapmıyoruz, hiç ilerleme kaydetmedik falan. Böyle bir stres durumu var. Ve kendi yaşadığım stresi Fatih'e de yansıtıyorum. Onu da geriyorum. Üzüyorum ara ara. O yüzden hani böyle bir an önce ilerlemek istiyorum. Çünkü şu temeli bir atabilsek ve üzerine, yani temeli attıktan sonraki kısmın gerçekten hızlı gelişeceğine inanıyorum ve en azından benim de tek başıma bir şeyler yapabileceğimi düşündüğüm bir kısım. Ya da en azından dış 4 duvarı yaptıktan sonra, ne bileyim artık izolasyonu vesaire kalanında tek başıma da olsa gün içinde bir şeyler yapabilirim. Ama şu an yapabileceğim çok fazla bir iş de kalmadı. Evin içindeki kırılabilecek olan her yeri kırdım. Kalan yerleri yapmak için evin içinden çıkmamız gerekiyor. Çünkü içeride bu aşamadan sonra yapacağımız her iş toz, pislik olarak geri dönüyor. Ve tahmin edersiniz ki içeride yaşarken işte hem çalışma odası hem yatak odası, bütün eşyalar içeride, hiç kolay ve mantıklı olmuyor. Bu yüzden ilk hedefimiz bu evden çıkabilmek, bu evin işlerini yapabilmek için. Ve şu an o evin içinde yapılabilecek hiçbir iş kalmadı. Bu evden çıkabilmek için bu kulübenin yapılması gerekiyor. Ama ona da başlayamadığımız için o da ilerleyemiyor. Böyle bir durum.
Neyse bugün artık inşallah şu temeli bir atmaya çalışacağız. Ama ikimizin de hiçbir fikri yok konuyla ilgili. Yani evet, şimdi bizim bu kulübe yapmak istediğimiz yer, gösteririz orayı. Çok eğimli bir arazi aslında. Kendilerince düzlemişler. Bir tane de istinat duvarı çekmişler taşlardan. Toprağı tutmuşlar. O güzel, sağlam yani. Orada hiçbir sorun yok. Fakat onun arkasında kalan toprak da yine eğimli olduğu için kazmamız gerekti. Kazmamız bir kere zaten neredeyse bir hafta sürdü orayı. Böyle kazmayla, kürekle bu iş biraz zor oluyor. Kepçenin de girebileceği bir yer değil. Kepçemiz yok zaten. Sadece o iş için kepçeci getirmek astarı yüzünden pahalı olacaktı. Biz de vaktimiz var, kendimiz yaparız dedik. Ama tabii biz kazdık, dümdüz bir yüzey elde edemedik. Düz görünüyor genel olarak baktığınızda ama evi koyacaksınız üzerine. Yani masanın hani üzerinde kalemi koyduğunda yuvarlandığını düşünün. Evde aynı şekilde oraya koyduğumuz platformun düz olması lazım ki üzerine çıktığımız şeyi de sağlıklı bir şekilde çıkartabilelim. Şimdi o ayakları nasıl yaparız onu düşünüyoruz. Kazıp içeriye beton dökmek bir çözüm veya işte tenekeler bulup tenekelerin içini betonla doldurmak bir çözüm ama burada mesela öyle teneke yok. Yani her şey kovada satılıyor. Belki kovanın içine dökebiliriz, bilmiyorum. Seviyesini almamız lazım. İşin en büyük zor kısmı o. Orayla ilgili işe başlamadan önce birkaç fikri değerlendiriyoruz. Uzun sürüyor. Benim kafamda uzun sürüyor bu işler. Tuğçe ile bizim farklı çalışıyor kafalarımız. Tuğçe mesela işe girişip görüp ona göre karar veren tarafta. Ben de daha çok hesaplayıp yapma tarafındayım. Biraz paniğimizin, stresimizin sebebi de o. Bugün işte artık bir deneyelim, görelim seviye almayı dedik. Bakalım nasıl olacak. Mesela ikimiz de hayatımızda hiç çimento karmadık. Ona da çimento karmak denmiyor, beton karmak mı deniyor? Ben de bilmiyorum. Yani, mesela yani çünkü beton harcı diyeyim. Çimento aldık, harç karmak. Kumumuz var, suyumuz var, kolamız var. Karıştıracak bir şey yok, dalla yaparız diye düşündük. Yok var, karıştıracak şeyimiz de var da. Varmış, ne var? Ha şey gibi, evet var. O da beton mikserimiz yok ama başka bir şeyimiz var. Olayı YouTube'da diğer insanlardan izlediğimiz kadarıyla teoride çok kötü değiliz. Pratik yok. Bu arada Asla yani. YouTube'daki videolarda seyrederken de şöyle bir fark var. Mesela yabancıları seyrettiğiniz zaman çimento kağıdı alıyorlar. Çimento kağıdı ile işte çakılın içinde böyle kendine havuz yapıyor. Oraya betonu döküyor falan böyle. İçine metalini falan koyuyor. Böyle her şey muntazam. Böyle lazerle ölçülüyor falan. Sonra bizim Türk videoları seyrediyoruz. Çünkü bazı malzemelerin İngilizcesini, Türkçesini hani bağdaştıramıyoruz. Anlamak için Türk videoları seyrediyoruz. Bizimkiler de yapıyor evleri çok güzel. Ama yani biraz böyle ölçmeden biçmeden işte küçük detaylara bakıyorsunuz, ağaçlar birbirine tam oturmuyor falan filan. Şimdi o detaylara takılacak olursak yani sonuçta biz de Türk'üz. Eğer Amerikalı gibi yapmaya çalışırsak burada hayatta bu işi bitiremeyiz. Onun farkındayım ben hesaplama konusunda. Biraz Türk gibi yapmamız lazım. Zaten İspanya'dayız. Burası da yani Amerika gibi bir yer değil. Burada da işler böyle yürüyor birazcık. Ama yine de yani 5 santim yamuk olmasın evimiz yani. Hani 1 santim farkı kaldırabiliriz de 5 santimlik farkı kaldıramayız. O yüzden evet biraz çalışmamız da lazım. Kabul ediyorum. Şimdi yaptık. Biz kazdığımız taraftan aldığımız toprağı evin daha az, yani arazinin daha az toprak olan kısmına yığdık. Ama yığma toprak tabii çökmesi lazım. Islattık, üzerine taşlar koyduk, deli gibi yağmur yağdı falan. Ben artık ikna oldum. O toprak daha fazla çökmeyecek. Çünkü 3 hafta verdik ona kendi kendine istediği kadar çökmesi için. Tabii ama yani burada yüzlerce yıldır bekleyen toprağın sertliğiyle bizim koyduğumuz toprağın çökmesi tabii ki o ev yine biraz çökecek. Onun için de bir takım fikirlerimiz var. Platformu en azından düz seviyesine aldıktan sonra evin sıkı toprağa basan tarafına ağır eşyaları koymaya karar verdik. Mesela yatağımız, onun altına bir dolap tasarlayacağız. Dolabımız, işte koltuğumuz, tuvaletimiz falan arazinin sert tarafında olacak. Yumuşak tarafa işte çalışma masası koyacağız. Yiyeceğimiz bir masa koyacağız. Ufak bir mutfak tezgahı yapacağız falan filan. Bakalım projemiz tutarsa düz bir zeminimiz olacak. Tutmazsa göreceğiz. Çeşitli yöntemler var o evi yükseltmek için. Ona da baktım. Bakalım. Göreceğiz. Ama mesela sevindirici şeyler de var. Şu ana kadar bence zaten her şey sevindirici. Evet. Benim açımdan hiçbir sorun yok. Genel olarak. Benim açımdan da yok. Sadece son dönem bir tık yavaşlamış olmamız ve yol kat edemiyormuşuz
gibi görünmesi ve yol kat edemiyor oluşumuz biraz canımı sıkmıştı ve sıkıyor hala. Ama mesela burada yaptığımız her şeyi gerçekten ilk defa yapıyoruz hayatımızda. Elimizi toprağa sürmek bile buna dahil sayılabilir. Yani evdeki saksılara bitki ekmek dışında gerçekten çapa, kürek vesaire böyle bir şey olup bir yeri kazmak falan hiç böyle bir şey olmadı yani bizim hayatımızda. Mesela taştan duvar örmek, sıvaları, taş duvarın şu dışındaki, şu gördüğünüz sıvaların hepsini kırdım, çıkarttım, taşların arasını tertemiz hale getirdim. Kullanmadığımız bir sürü malzeme kullanmasını bırak onları satın almak, satın almadan önce neyi satın alacağını bulmak, aldığın şeyi doğru kullanabilmek filan çok kötü değildi. Buraya kadar aslında biraz şey olduk. Özgüvenimiz yükseldi çünkü her şeyi güzel yaptığımızı düşünüyoruz kendi potansiyelimiz dahilinde. Şey gibi oldu, bu itiraf videosu gibi oldu. Öyle içimdekileri döküyorum. Çünkü böyle şöyle bir surat oluyor karşımızda böyle. Ama yani bir şey diyecek demiyor. Onu demek için aslında video çekmemiz gerekiyormuş. O güzel oldu. Ama çok tatlı konuştum videoda. Yok videoda iyi oldu. Çok güzel oldu. Yani birazdan gösteririz orayı, o araziyi. Çıkarmadım. Bizim burası her yer taş ama taşların böyle boyutlarını görseniz bu adamlar buraya bunu nasıl getirmiş? Köylüler bu bulunduğumuz evi öyle 20 kişi geliyorlarmış, yapıyorlarmış, öteki eve geçiyorlarmış, onu yapıyorlarmış. Olay bu. Yani sürekli ev yapa arazinin çeşitli yerlerine hayvanlarını taşıyorlar. Aslında olay o. Bu taşlarla uğraşmak hiç kolay iş değil. Mesela su borusunu bulmam benim herhalde 3 hafta falan sürdü. Yani bulup da açığa çıkartmam. Şimdi o su borusundan şofbenimiz geldi mesela. Sıcak suyla duş alabiliyoruz. Oraya geçici bir hortum çektim. Boru çektim. Fakat onu daha düzgün çekmek için yer açmam gerekiyordu. Onu açmam yine bir hafta sürdü. Kanalizasyonun çıkışı için taşları kaldırmamız gerekiyordu. Yarısını çıkarttım. Bir yarısı daha var. Bunlar böyle kolay işler değil. Her gün uğraşıyorsun. Çıktığında akşam iş bittiğinde hani şurada bir biranı içerken baktığında önünde bir taş yığını var. Kazılmış toprak var, çamur var ama aslında emek var, emek. Bütünü tamamlayan şeyler bunlar. Oy. Böyle hepsi birleşecek. Bir gün şak diye burada bir kulübemiz olacak ve içinde hani suyumuz, işte ne bileyim sıcak suyumuz, elektriğimiz, ne bileyim tuvalette sifonu çektiğinde o suyun gideceği bir septik tankımız, o da geldi bu arada. Yerine koyduk ama da kazmadık. Bunlar hep hazır. Yani hazırlanıyor, yavaş yavaş oluyor. Sadece burada mental olarak kafayı sağlam tutmak lazım. Paniğe kapılmamak lazım. Evet. Yani bugün ayın 18'i. 3 gün sonra en uzun günü yaşayacağız. Yaz bitiyor. Yandık, tutuştuk. Sonra yavaş yavaş evet günler kısalmaya başlayacak ve Eylül-Ekim ayı geldiğinde yağmurlar da başladığı zaman burada bir kulübemizin olması gerekiyor. Dolayısıyla saat işliyor. Bunun da farkındayız. Ama yani ben bir ay sonra orada bir evimizin olacağını düşünüyorum. Evimizin eksikleri tabii ki olacak ama 4 duvarımız olacak. 4 duvar, çerçeve yeterli. Başka hiçbir beklentimiz gerçekten yok. İçine masa, yatak, dolap. Bunlar... Bir tane yatak alıp, çok oldu, özür dilerim. Araya girdim, böldüm seni ama yatak deyince çok heyecanlandım. Evet, yani şu anda şişme yatakta yatıyoruz mesela. Yatak alıp koyabilirdik. Biraz şekerim düştü galiba benim. Zaman alıyor. Ya dursaydın 2 dakika. Yok, sen devam et. Bunlar zaman alıyor fakat bitecekler. Ve Tuğçe'nin dediği gibi içinde yalıtımlı minik bir sobamızın olduğu kulübemizi yaptığımız zaman, bu arada yerine karar vermemiz zaten kaç gün sürdü? Çok uzun sürdü. Bir ay falan sürmüş olabilir. Çünkü ilk başta aşağılarda bir yere koyalım diyorduk. Sonra şu daha yakına koyalım dedik. Baktık ya biz buraya neden geldik? Niye köyde ev tutmadık? Eve yakın olalım, evdeki işleri yapalım diye. Fark ettik ki evdeki işleri yaparken içinde yaşamak çok mantıklı değil. O yüzden dedik ki kulübeyi de yakına yapalım. İleride bu YouTube kanalında o evin içinden işte manzara videoları çektiğimiz zaman anlayacaksınız hani ne demek istediğimizi. Bunlar uzun sürüyor. Bir yattığımız ve kalktığımız zaman akşamki düşüncelerimize sabahki düşüncelerimiz farklı oluyor. Burada biraz yaşamak gerekiyor, zaman geçirmek gerekiyor. O yüzden acele etmemek lazım. Ama evet yani oraya bir platform yapmamız gerekiyor, doğru. Üzerine bir kutu koymamız gerekiyor ama kutunun içi
kutuya girince belli olacak. Kim bilir ne zaman. Bir de tabii bu arada mesela bazen hava çok güzel oluyor. Denize gidiyoruz. Bazen denize gitmeye üşeniyoruz. Aşağıda böyle nehrin aktığı yerin devamını havuz gibi yapmışlar. Çok güzel su akıyor böyle buz gibi. Çok sıcak olduğunda gidip o nehire giriyoruz. Etrafta zaten bir sürü şelale var. Motosiklete biniyoruz filan. Böyle kaçamaklarımız oluyor. Çok az olmuyor hatta. Bayağı oluyor. Ama yani kaçamak da dememek lazım aslında. Çünkü keyif almaktan da. Evet. Yani niye geldik o zaman buraya? Bir detay daha vereceğim. Dün mesela bütün gün alışveriş merkezleri gezdik. Bilbao'ya gittik. Yani efektif bir alışveriş yaptık mı? Hayır. Baktığınızda kağıtta. Aldık bir şeyler ama hani bu kadar vakit harcayıp bunları mı alıp geldiniz denebilecek şeyler aldık. Ayna falan aldık. Garip şeyler yani. Evet, çok gerekli olmayan şeyler aldık. Ama fikir ediniyoruz. Evet. Bir de iyi geliyor arada sırada. Bunlardan dünya turunda da bahsediyorduk aslında. Takip edenler bilir. Böyle biz motorla gezerken bir keresinde Patagonya'da, Arjantin'de böyle çok yorulduk artık, bittik yani. Puerto Madryn diye bir yere gitmiştik. Alışveriş merkezi bulduk. İçeride böyle kaç saat geçirdik hatırlamıyorum. Hiçbir şey de almadık. Ama hamburger yediğimizi hatırlıyorum. Çok güzeldi. Böyle arada insanın yani böyle bir şey değil bu. Ben doğaya çekileceğim, inzivaya çekileceğim. Biz öyle insanlar değiliz. Sadece doğanın çok güzel olduğunu farkındayız. Hayattan ne beklediğimizin farkındayız ama bizim de normal insanlar gibi, herkes gibi bir şeyler İhtiyaçlarımız var. bakmamız gerekiyor. Bilbao'da bütün 12 saat falan geçirmişiz dün. Eve geldik. Ben normalde öyle bir yürüyüşte benim çok kötü ağrır. Yani gerçekten oturduğum yerden kalkamam. Yani muhtemelen belim kuvvetsiz. Yani hiç öyle bir egzersiz yapmadığım için sürekli cime giden bir tip değilim. Ama bir aydır kazma kürek sallıyorum. Vallahi şu anda hiç ağrım yok. Yani yok yani. Bayağı güçlenmiş yani. Böyle kollarımız falan yani tutmuyor. Bazen parmaklarımız. çatalı bıçağı tutamıyoruz ama. Şuralar ya. İnsanın şuraları nasıl ağrıyabilir ya? Güçlenmişiz yani. İnanılmaz. Bir yandan da kazma küreği tutunca güçlendiğini hatırlıyorsun. Öyle değişik yani. Burada hayat farklı işliyor. Evet. Fon nasıl görünüyor bilmiyorum ama evimizin en güzel yeri şu anda burası. Burası O yüzden mükemmel. burada çektik videoyu. Yani diyebilirsiniz niye arkanıza manzarayı almadınız falan. Siz göreceğinize manzarayı biz izliyoruz o yüzden. Çünkü yani bu koltuk buraya mükemmel oldu. Bu arada aşırı rahatsız bir koltuk. Muhtemelen kilise şeyiymiş. Bank mı koltuk mu ne denir onu bilmiyorum. Bak 1931'de yapılmış, burada yazıyor. Yok belki yapılmamış. Belki daha eskidir ama birisi 1931 kazımış üzerine. Onu bilmiyoruz tam olarak. Böyle ama dimdik durabiliyorsun yani. Yani olmasın, Rafael'in banka şifresi olmasın? Olabilir yani. En sahibi olabilir. Öyle yani ama ne bileyim. Vişnelerimiz olmaya başladı. Bir tanesini demin yedik, düşen bir tanesini. Fena değildi tabii. Fena değildi evet. Bir haftaya çok güzel olur bunlar. Güzeldi. Bu arada mesela fark ettiyseniz kahve içme bitti. Anlatacaklarımız bitti. Ama oturuyoruz çünkü kim gidip oraya çalışacak yani. Böyle oluyor işte. Aynen tam olarak böyle oldu. Çok iyi oldu. Evet. Bence artık kapatabiliriz. Çok iyi. Bence devam edelim. Bir şeyler daha anlatalım. Orayı da başka zaman yaparız. Hadi bakalım. Oldu o zaman iş başına. Ne kadar koyuyorum? Evet. Yolda dursun. Gerekirse alırız sonra. Ay buraya kiraz mı bunlar? Vişne. Çok güzel. İnanılmaz var. Yer misin? Olur. Şimdi burası biraz daha yüksek. Çok yani basılacak kadar basıldı.
Ama ayakları şuralara koyacağız ya, bunların üzerinde zaten ağırlık vardı. Burası daha fazla çökmez gibime geliyor. Orası zaten hiç çökmez. Ama burası kot olarak yukarıda olduğu için ince taşları burada bırakalım. Kalın olanları o tarafa alalım. Bunun zaten arkası düz ve kalın. Bunun altını biraz taşla beslersek orada güzel bir ayak olur o. O köşeye mi alalım onu? Şu köşe daha uygun sanki. Çünkü o köşe biraz tümsekli. Bunu oraya oturtabiliriz. Tamam. Birlikte mi götürelim? Evet, bu ağır. Hatta dur, levye mi getirsin? Beto. 1, 3. Oo. Senin koydun. kaçtı. Bak, Tutamadım. şurası aşağıda duruyor ya. Bu aşağı duran kısmını şeye koyacağız. Şöyle yukarı koyacağız. Yani bu yüksek kısmı burada duracak. Tamam. Alt kısmı burada duracak. Akito. Şöyle koyacağız. Biraz daha dön. Dön. Tamam, öyle bırak. 3. Tamam. Gördün. İşte bunları ayarlayacağız. Altını kazacağız. Bir şey yapacağız. Evet. Tamam. Yağmur Orada mu dur. başladı? Rüzgar. Ama yok, yağmur da yağıyor, evet. Yağmur. Neyse, yapacak bir şey yok. Tamam, bunları sonra dolduracağız. Evet, yerlerine koyalım, altlarını dolduracağız. O ince olan orada kalsın yine, değil mi? Tamam. Alttaki. Tamam, orada kalsın. Üsttekini buraya alalım. Ya da şuradaki daha büyük taşlar var ya, şuradaki. Oradan da alabiliriz. O esas o Evet. çok büyüğü bence getirin. Çünkü bunlar küçük biraz. Evet, buradaki taşlar daha düz aslında. Bunları alıp Hatta Bak, bence şurada var, çok güzel. bunun yerine de belki onları kullanabiliriz. Oraya o kadar ihtiyacımız olmayacak. Evet, burayı dolduracağız zaten. Evet. Sonra. Bak şu çok iyi. O güzel. O ilerideki bir çıkarttığın var ya, bitkiye yastı şu. Evet. Bence öyle yapalım. Tamam. Bunu taşıyabilir miyiz? Taşırız, zor olur ama taşırız. Levyeyle mi önce kaldıralım? Tamam. O zaten şu anda gevşek duruyor bak. Ah, dikkat. O zaman gel bir deneyelim. Bak onu Buradan şöyle yuvarlasak. şuradan kaldırıp böyle dikeceğiz. Bunlar kalkmıyor yani çünkü. Oo, altı. Boş. Hayır, boş değil. Çok derine Derin gidiyor. yani. Tamam, bir saniye. Çok iyi. Bir şey yaramadı. Dur. Ama bunu bence yuvarlayarak gidelim. O zaman yolu açayım. Tutabiliyor musun? Ben tutuyorum. Gelir mi? Gelir. Ama yapmak lazım. Sağdan soldan destek almak lazım. Tamam. Biraz sağlık insin ki Tamam. çukura düşmesin. Ellere dikkat. Şuraya koy. Kaldırabilir misin? Şöyle. Koy, bir şey olmaz onlar. Ama oynatmasın. Neyse. Yok, zaten onu ayarlayamayız o kadar yani. Bak. Yine yan döndürelim mi? Aynen. Evet, tamam. Şöyle. Şunun altını isteyeceğiz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. The camera is on, so we are recording a video. Do you mind Okay. if we record you? Okay. Not at all. Welcome! Wow. So
Sophie ve atlarımız geldi. Yay! Okay. Because of camera. Bak Lolita da gelmiş. Loli! Hoş geldin. Loli! Aa, geri kaçtı, yazık. Korktu, dur. Heyecan, çok heyecanlı oldu. Biliyorsunuz Lolita buraya geldiğimiz ilk akşam, yani Hakan ve Sophie'nin köpeği. Daha önce de çok vakit geçirmiştik zaten. Buraya geldiğimiz ilk gece bizde kaldı. İnanılmazdı. Kapımızın tam önüne gelip yattı. Sabah da uyandığımızda orada bizi bekliyordu. Onu çok seviyoruz. Gel. Gel, çok ünlüsün, gel. Atları korkuttuk Lolita, hepsi geri kaçtı. Kapıyı açsana Cenko. Nasıl? Evet, iyi. Neredeyse bir tık daha belki ama taş da yamuk zaten. Taş da yamuk ama bu iyi. Çok. Tamam. Oo, sen iyi zıplatıyorsun ha. Tamam, iyi. Bakalım ustalarımız güzel çalışıp iyi iş çıkarmış mı? Fena değil. Devirelim mi? Devirelim. Oha, bir dakika. Bu çok ağır. Tamam. 1, 2, 3. Niye böyle ya? Koy şuraya. Gözüme girdi. İyi misin? Toprak. Evi temizlerken içinden aşağı yukarı 3 metreden, hatta biraz daha uzun 3 adet meşe kalas çıkmıştı. Bu seviye almak için de uzun düz bir şeye ihtiyacımız var. Onlar da bayağı, en azından 2 yüzeyi düz görünüyordu. Geçen gün baktık. Onu getirip onunla deneyeceğiz. Bakalım. Hadi bakalım. Evden çıkan kullanmadığımız her şeyi alt kata koymuştuk. Bir sürü alet edevat. Çöpte bulduğumuz, bir gün dönüştüreceğimiz eşyalar filan. Mesela şu bilgisayar. Mesela şuradaki dolapların hepsi burada. Kalaslar şurada. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum, bakalım. Bunun iki yanı. Çok mükemmel olmasa da düz. Hoppa. Bu tabii 4 metre olmadığı için artık ortadaki ayağı önce düzlememiz gerekecek. Olsun, düzleriz. Bekleyebilir misin orada? Sağdan gidiyorum. Tamam. Evet, o betonu alalım bence. Betonların boyu aynı zaten. Taşları şey yapalım. Taş boylarını sabitleyelim. Diyorsun. Bence kalsın betonu. Çünkü taşın hareketli yerine göre değişecek. Ya son bitiş önemli sonuçta. Peki bununla ilk ortayı yapıp ortaya düzlesek. Öyle yapacağız zaten. Sonra uzak ucu. Öyle yapacağız zaten. Tamam. Kaydırarak öbür uzak uca gideceğiz. Ama ortadaki ayağın altına hem taş hem beton tuğla koymamız gerekecek ya. Eğer bunu beton tuğla üzerinden başlatırsak tamam. bu tarafta. 2 iş olacağı için dedim. Beton tuğlanın boyu aşağı yukarı aynı. Bence taşlar üzerinde düz bir seviye elde edelim. Betonları ayarlamak kolay, altındaki sıvayı ayarlayarak. Peki, tamam. O yüzden dedim. Peki. Aklına yatmadıysa beton üzerine Yatmadı çünkü en son sonuç olarak betonun üzerine ama her şey alacağız. aşama aşama yapılır ya. Ben senin dediğin gibi yapalım. Hadi gel, al. Yapar. Şu hizada gitmemiz lazım. Evet. Burada bir yere koyacağız ki, buradan 3 metre gidecek bir yere koyacağız ki ortadaki taşı da ona göre ayarlayalım. Evet. O yüzden önce burayı ölçüp burada koyacağımız yeri en azından belirlememiz lazım. Tamam. Peki bunun için insanlar genelde yere çubuk çakıp ip çekerek önce alanlarını belirlemiyor mu? Evet, öyle yapıyorlar. Biz niye öyle şeyler yapmıyoruz? Çok büyük bir alanımız yok diye yapmıyoruz aslında. Zaten sınırlıyız hani şurada. Biz her şeyi çok iyi bildiğimiz için gerek yok bize. Hayır, öyle değil. Yani oradaki taş yeterli kalın büyüklükte. En son tabii ki yapacağız. Elimizde 90 derecelik şeylerimiz var. T cetveli gibi parçalarımız var.
Onlarla tabii ki bunu yapacağız ama taşlarımızın yüzeyini, seviyesini almamızın sebebi o. Tuğlayı bir sağa bir sola kaydırabilecek yerimiz var yani. Peki tamam. Yani eğer iplerin arasını 90 derece ölçebileceksen güzel bir şekilde. Yine aynı şeyle ölçeceğim o dediğin cetvelimsi aletle. Ama gerek yok, evet, yani aynı işi yapacaksak sonuçta iki Yani kere evet. yapmak zorunda da değiliz. Şimdi şuradan şuraya şu hat boyunca 3 metre ölçeceğiz. Şunu Evet. söylemek istiyorum. Şimdi biz buraya, senin durduğun yere zaten bu taşı koyacaksak ve bunu ne kadar yükselteceğimize bakacaksak taşı yerine bir alalım. Hem oradan gelecek 3 metresi hem buradan gelecek 4 metresi belli olsun. 8 defa taş veya bir şey taşımayalım, yerimiz Tamam, belli o olsun. yüzden şu anda hiçbir şey taşımıyoruz. Şuraya bir tane taş koyacaktım. Peki. Önce şurayı bir sen oradayken hazır 4 metreyi bir ölçelim bakalım buraya geliyor mu? Nereye geliyor? Bence oradan önce 3 metreyi bir alalım. Tamam. Burası, ben zaten şuna bakıyordum. Burası bir 4 metre oluyor mu olmuyor mu? Neresine geliyoruz diye bakmıştım. Tuttum. Oluyor. 4 metre oluyor. Tamam, payımız var. Dar yapmamışız yani. Tamam. Anladın? Şimdi bulunduğum yerden ben döndüm. 3 metre gider misin öyle? Giderim ama o zaman burası çok içeride kaldı bence. Ya Anlatmaya kalmıyor, çalışıyorum. ölçüyoruz işte. Şimdi buralara metal çubuk çakabiliriz. Çok öne gelmedi. Baksana ne kadar burası değil. Nereye doğru? Hah, oraya çak. Tam olarak benim koyduğum yer zaten. Tamam ama Ona emin göre olmam yapmıştı. lazım. Çünkü öyle ölçülmez. Sen belki kafanda hizaladın, ona göre paylı koydun. Ben bilmiyorum onu ama benim gördüğüm öyle değil. 2 kişi yapıyorsak yani ikimizin de bakması lazım bunlara, değil mi? Peki. Şimdi benim bir sorum var. Sor. Bakalım. Yani bundan gelenin kesişim noktasına koyacağız çubuğu. Bir sıkıntımız var. Açı neden önemli biliyor musun? Dört kenarı da 1 metre olan bir şey düşün. Her zaman kare mi olur o sence? Şu 1 metre. Bu 1 metre. Bu 1 metre. Bu 1 metre olabilir mi? Olabilir. Bunu engellemek için işte bu araları ölçmemiz gerekiyor. Bunun 90 derece olması lazım ki kare olsun. Burada şimdi bir tane belki biz yamuk yapıyoruz. Eşkenar dörtgen yapıyoruz. Tamam. Onun için açı ölçmemiz lazım. Şimdi o taşın orada pergel gibi oynattığın zaman sağa sola bizim 3 metrelik payımız var mı? Var. Burası pergelin merkezi. Bu çubuğu böyle oynatman gerekiyor. Var. Tamam, varsa okey. Tamam, varsa tamam. Soru var mı? Var. Var. Tamam. Demin ama şuradan tutarak burayı oynatıyorsun sadece. Böyle bundan bak. Ya yani burada 2 Caniko, metre, burada belki 40 Matematiksel santim bir iş yer var. yapıyorsak kurallarına göre yapmamız lazım. Yani şunu şöyle ölçmekle Öyle ölçmüyorum. Ya ölçmeme de gözümle baktığımda senin yapacağın, ya bunun çapının oradan fark edeceği 5 santim 10 santim olsun. 60 santim yer var orada en az. Ceniko, anlıyor musun benim demek istediğim şeyi? Anlıyorum seni ama... Sana güvenebilmem için, senin o göz kararlı güvenebilmem için senin orada hesabı yaptığını görmem gerekiyor 1-2 kere ki ona göre... Ama milimetrik bir hesap yapmıyorum. Şurası 2 metre yani. İpi çektiğinde tabii ki 2 metresine kadar gidecek alanı var burada. Oradan çıkarması da zor olacak. Tartışmamız güzel sonlanmadı. İşi bıraktık. Konuşmayı da bıraktık o aşamada. Biraz ses yükseldi ve gözyaşı derken küstük o arada ama sonra her zamanki gibi barıştık. Neyse, hep soruyorsunuz. Bu kısmı da kaydedeyim dedim bari. Vermut içeceğiz şimdi. Bakayım, hep gülen bir çift misiniz siz? Hep çok mutlu musunuz siz? Dünyanın en iyi çifti misiniz? Bakayım. Her yere beton dökeceğim. Dök. Daha kolay olur, kurtuluruz bu dertten. Bence de bu kadar Türk'ün bir bildiği olmalı yani. Doğayı koru ne kadar akıl sağlığını koruyamadıktan sonra. Dök betonu, bitsin değil mi? Onlara devam edecek miyiz? Nereye? Ayaklara. Deneyebiliriz. Tamam. Onlar oldu teknik olarak. Eğer orada bir şey yapmayacaksak
Şuradaki duvara öreceğim ben. İndireceğim komple. İpin altı var ya demiştim. Orayı bir toparlayacağım. Çünkü en kolayı bu muhtemelen oradakiler arasında. Çam fıstığı burada nispeten ucuz sayılan bir şey. Sürekli çam fıstığı yiyoruz. Bakınız. Bunları da bir yerde kullanırız bir gün diye biriktiriyoruz. Pardon Fatih Bey. Sizde biriktirme huyu var mı? Yok. Fıstık çöpünü dahi atamaz. Fena değil, güzel bence. Yeni ışığımızı taktık. Şimdi bağlayacağız. Kendileri solar. Hop. Şu 1, 2, 3, 4, şu ve 5 tamamen düz birbirlerine hizaladık. Şurası çok azıcık yüksekte kalmıştı. O yüzden Fatih şimdi orayı kazdı. Birazcık daha alçaltıyor. Burası da eşitlendikten sonra 6 ayağımız da eşit seviyeye gelmiş olacak. Oy. Diabólica, se pone satánica con ginebra y tónica. Se parece a Riri, lo mama como Mónica. Cuando esa me habla tiene una voz sinfónica. Sabe bien lo que me mata, pero ya se mata sola. Tiene bastante novio, pero nadie la controla. El único problema es que nadie la ama. Que su alma está fría y nada más que trae drama. No hay ninguna dama. Sea lo que sea, ella tiene una pelea con la suerte. Maldita está, maldita está, maldita esta. Por la calle anda con minifalda o si no sin nada. Malita sí, malita es malita esta tipa. Mamá, te ves perfecta, no hay nada fea. Fama, no te interesa que prefieres feria. Jamás me jodería llamando la DEA. Ella es mi sicaria, lo mato por su área. Pero sé bien que eres mentirosa. No me digas que eres fiel, te voy a mandar pa'l carral. Pero te voy a llamar mi bebesota. Cuando te pongo el panty de lado. Por la calle anda con minifalda o si no sin nada. Malita sí, malita es malita esta tipa. Sea lo que sea, ella tiene una pelea con la suerte. Maldita está, maldita está, maldita esta. No sé si llenará la armonía, porque todo esto pues le hace daño. Yo sé que se llenó de alegría al ver todo esto, chavos. No sé si llenará la armonía, porque todo esto pues le hacen daño. Yo sé. Şofbenimiz geldi, duşumuzu aldık. Sıcak sıcak. Mis. Güzel bir duştan sonra Krakow'daki arkadaşlarımızla da konuştuk. Şimdi son kalan dışarıdaki tabak çanaklarımızı toplayıp içeri gireceğiz. Çünkü son zamanlarda bir şeyler dadandı balkonumuza. Kedi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gördük birkaç kere. Ama hep aynı kedi de değil. O yüzden emin değiliz. Bir de geyik. Geçenlerde şurada geyik de denmez ona. Böyle bambimsi bir şey vardı. Karaca deniyor sanırım, bilmiyorum. Ama çok tatlıydı. O yüzden çöpü hep kapalı tutuyorduk. Yeni çöp kutusu aldık. Artık o kendiliğinden kapalı. Dışarıda da burada açıkta en azından yiyecek bir şey ya da kirlileri bırakmamaya çalışıyoruz. Tavalar, tencereler hepsi güvende mi? Ya şundan emin değilim. Bunu almam lazım. Bu ikisi etli. Buna kesin gelir. Akşamlarımızın olmazsa olmazı dizi keyfi. Şimdi burada bir şeyler seyredeceğiz.
İyi geceler. Güzel. Hiç telefonla öpüşmemiştim. Düşünsene buradan yürüdüğünü. Çok güzel olur.